were I a Jew, I would be a Zionist. And my father pointed out to me, I did not need to be a Jew to be a Zionist. It is the best $3 billion investment we make. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. Günlerdir televizyonda, sosyal medyada, hayatın her alanında şahit olduğumuz ve vicdan sahibi insanlar olarak bizlere yaşadığımız çağdan etimizle, kemiğimizle nefret ettiren bir gündem var. Filistin'de tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen soykırım. Yaşananları birçok açıdan ele almak mümkün ama biz bütün bunların gerçekten neden yaşandığını ve günden güne yaklaştığımız nihayeti konuşacağız. Tam da bu sebeple videonun hemen başında ABD Başkanı Joe Biden'a kulak verdik. Büyük bir kararlılıkla farklı senelerde kurduğu cümleler, daha zengin olmalıyız ya da bölgedeki etkinliğimizi artırmalıyız söylemleri değil. Siyonistlerle omuz omuza vererek çağırdıkları kıyametten bahsediyordu başkan. Başkan, göz göre göre Tanrı'yı kıyamete zorladıklarını söylüyordu. Evet, Armagedon. Propaganda, geçmişten günümüze İsrail'in hak ihlalleri ve getirmek istedikleri kıyametle karşınızda. Başlayalım. Konuya girmeden önce omuz omuza verdiğimizden emin olmalıyız. Haklıyla haksızın, zalimle mazlumun bu kadar açık olduğu bir savaşta vicdan sahibi bireyler olarak hepimize görevler düşüyor. Biz genç ve tecrübeli GZT ekibi olarak işimizi her zamankinden daha büyük bir özveriyle yapmaya, kamuoyunu dezenformasyondan korumaya çalışıyoruz. Haklının yanında yer alırken bizi desteklediğinizi görmek bütün haklılara umut olacaktır. Bu bir abone çağrısı değil. Her ne işle meşgulsek onu en iyi şekilde yapmamız gerektiğini ve bu kirli savaşta tarafsız olmadığımızı hatırlatmak istedim sadece. Kısa hatırlatmanın ardından gelin biraz İsrail 101 dersi yapalım. Resmi kuruluş tarihi olarak 14 Mayıs 1948 kabul ediliyor. 2021 yılı itibariyle 9 milyonu aşkın nüfusa sahip İsrail, yüz ölçümü olarak Galler kadar bir yer kaplıyor haritada. Resmi dili İbranice ve parlamenter cumhuriyetle yönetiliyor. Bu sebeple İsrail ile ilgili herhangi bir mevzuda karşımıza hükümetin başındaki bu adam çıkıyor. 1947'de Birleşmiş Milletler'in hazırladığı Filistin Paylaşım Planı'yla bölgede bağımsız Arap ve Yahudi devletlerle uluslararası Kudüs yönetiminin kurulması istendi. Kabul edilmesi durumunda 400 bin Arap sivili İsrail toprakları içinde bırakacak olan ve Filistin topraklarının yalnızca %7'sinin sahibi olmalarına rağmen Yahudilere bölgenin %56'sını veren planı Yahudi Ajansı kabul ederken Arap liderler reddetti. Sonraki yıl Yahudi Ajansı İsrail Devleti'nin bağımsızlığını ilan etti ve hemen peşinden başlayan 1948 Arap-İsrail Savaşı sonucunda İsrail eski Filistin mandası topraklarının büyük çoğunluğunu elinde tutarken Arap ülkeleri ise Batı Şeria ve Gazze'yi ele geçirdi. Bu süreç sırasında bir Yahudi devletinin varlığını sağlamak için 700 binden fazla Filistinli topraklarından kovuldu ve Deir Yasin katliamından sonra oluşan korku ortamı nedeniyle kendileri kaçtı, 600 Filistin köyü yok edildi ve geriye kalanların adları İbraniceleştirildi. Filistinlilerin topraklarına geri dönme hakkına engel olundu, milyonlarca kalıcı Filistinli mülteci oluşturuldu ve Filistin toplumu imha edildi. Bu tarihten sonra İsrail ile Arap ülkeleri arasında birçok savaş çıktı. İsrail 1967'deki 6 gün savaşından itibaren Batı Şeria, Gazze şeridi ve Golan tepelerini işgal etti. İsrail'in Filistin topraklarını işgali modern zamanların en uzun işgali olarak sayılıyor. Bu işgal boyunca İsrail kuvvetleri işkence, yerinde infazlar ve diğer cinayetler, sivil katliamları, Filistinli sivillere yönelik zaman zaman bir soykırım olarak tanımlanan sistematik kötü davranışlar, bu eylemleri işleyenlerin cezasız bırakılması ve Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkının ihlal edilmesi ve nicesiyle suçlandı. Bu suçların İsrail tarafından işlendiği Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ve hatta B'Tselem Selam'le Breaking the Silence gibi bazı İsrailli insan hakları örgütleri dahil birçok büyük kurum tarafından belgelendi ve kınandı. Günümüzde İsrail'in başkenti olarak Kudüs kabul ediliyor. Giriş seviyesindeki İsrail tanıtımımızı burada sonlandıralım. İşin acı tarafı, demin verdiğim bütün bilgilere sadece Wikipedia üzerinden ulaşabilirsiniz. Evet, İsrail'in Filistin topraklarını işgali, modern zamanların en uzun işgalidir cümlesi birebir Wikipedia'ya ait. Dünyanın gözü önünde işgal ettikleri yetmiyormuş gibi bir de bu şekilde belgeliyorlar ama yaptıkları bunlarla sınırlı değil. İsrail'in hak ihlallerinin hepsini anlatmaya çalışsak
Saatlerce konuşmamız gerekirdi. Gelin biz İsrail'i işlediği bütün bu suçlara rağmen dokunulmaz ve güçlü yapan etkenlere bakalım. 7 milyonu aşan sayılarıyla ABD nüfusunun yaklaşık %3'ünü oluşturan Yahudiler, gerek ekonomik varlıkları, gerek diplomatik güçleriyle ülke siyasetinde önemli rol oynuyorlar. Özellikle seçim süreçlerinde Yahudilerin desteğine büyük ihtiyaç duyan siyasiler, Yahudi nüfusun taleplerine büyük önem veriyor. Zira seçimlere katılımın %50-60'lar seviyesinde olduğu ABD'de Yahudi seçmenin katılım oranı %90'lara ulaşıyor. Bu da zaten aralarında ciddi bir oy farkı bulunmayan demokratlar ve cumhuriyetçiler için hayati bir anlam ifade ediyor. Belli şartlar karşılığında Yahudi seçmenin desteğini alan adayların seçilmeleri durumunda İsrail'in özellikle Orta Doğu politikalarına göz yumucu bir siyaset izledikleri görülüyor. Tabii ki Yahudi deyince paradan bahsetmemek olmaz. Seçim zamanlarında destekledikleri adaylara yaptıkları yüklü miktarda yardımlar ve büyük kısmının sermayesini elinde bulundurdukları medya desteği de işin cabası. Roger Gorody, İsrail Mitler ve Terör isimli kitabında bizzat ABD'li ve İsrailli yöneticilerin sözlerine yer veriyor. 1946, ABD eski başkanı Harry Truman bir grup diplomat önünde "Üzgünüm beyler. Fakat Siyonizmin zaferini bekleyen yüz binlerce insanı tatmin etmek zorundayım. Benim seçmenlerim arasında binlerce Arap yok," dedi. 1961, ABD eski başkanı John F. Kennedy'nin ilk buluşmalarında İsrail Başbakanı David Ben-Gurion'a şöyle söylediği nakledilir. "Amerikan Yahudilerinin oyları sayesinde seçildiğimi biliyorum. Seçilmemi onlara borçluyum. Yahudi halkı için ne yapabileceğimi bana söyleyin." Daha somut bir örnek isteyenler için 1976'ya gideceğiz. Jimmy Carter, Yahudi oylarının %68'ini alarak başkanlık koltuğuna oturuyor. İlerleyen süreçte Mısır'a F-15 ve Suudi Arabistan'a AVAX uçakları sattığı için 1980'de oyların ancak %45'ini elde ederek rakibi Ronald Reagan'a karşı seçimi kaybediyor. İsrail'i İsrail yapan bazı ayrıcalıkları anlatırken fark ettiyseniz Yahudi, Siyonist ve İsrailli tabirleri kullandım. Tabii ki hepsini bir kefeye koyarak ırkçı veya antisemitist olmak istemem. Ortaçağ Avrupa'sında Katolik Hristiyanlar tarafından, sonraki dönemlerde Nazi Almanyası tarafından zor durumlarda bırakılan bu milletin soğuk intikam yemeğini yiyecek ve Tanrı'yı kıyamete zorlayacak bir grup çıkıyor aralarından. Evet, Siyonistler. Anlata anlata bitiremediğimiz bu gaddar devleti kurgulayanlar. Kelime kökünü Kudüs'ün 7 tepesinden biri olan Sion tepesinden alan Siyonizm, 19. yüzyılın son çeyreğinde bir Rus Yahudisi olan Nathan Birnbaum tarafından siyasal terimler arasına sokulmuştur. Birnbaum'un tarifine göre Siyonizm, Musevileri Filistin'e yerleştirme amacını güden ve üyelerinin Yahudilerden oluştuğu bir siyasal parti örgütü. Yine 19. yüzyılın sonlarına geldiğimizde siyasal Siyonizmin kurucusu olarak bilinen Theodor Herzl, bir Yahudi devletinin gerekliliğini dile getirdiğinde Osmanlı tebaası olarak Filistin'de yaşayan bir grup Yahudiden bile destek alamamıştı. Ama Theodor Herzl kararlıydı. 1897'de gerçekleştirilen 1. Siyonist Kongresi'nde Yahudi devleti kurmak için bir takım kararlar alındı. Filistin'e Yahudi göçünü özendirmek ve bu bölgenin Allah tarafından Yahudilere bahşedilmiş olduğunu kabul ettirmek gerektiği, bunun için de mali ve siyasi desteğe ihtiyaç duyulduğu konuşuldu. Bahşedilmiş topraklar, Arz-ı Mevut, Yahova'nın eski ahitte vaat ettiği Nil'den Fırat'a kadar olan bütün bölgelerden bahsediyoruz. O dönemde bu bölgeler hakkında planı olabilecek en emperyalist, en kolonyalist devlet sizce hangisi? Tabii ki İngiltere. Süveyş kanalını ve Hindistan'a giden yolları kontrol altında tutmak isteyen İngiltere, 1. Dünya Savaşı sonrasında Wilson prensiplerine takılacaktı. Yani savaş sonrasında yeni bir toprak elde edemezlerdi. Dolayısıyla Siyonist Kongre'nin hedefleriyle İngiltere'nin hedefleri uyuşuyordu ve işbirliği yapmaya çok müsait bir zamandı. Hikayenin devamında İngiltere zengin Yahudiler ve diğer devletlerin de desteğiyle bugünkü İsrail kuruluyor. Peki İngilizlerin Siyonistlerle tek ortak paydası bu mu? Gelelim kehanete. Evangelizm. Hristiyan Siyonizmi de diyebileceğimiz bu inancın temelleri 17. yüzyıl İngiltere'sindeki isyankar küçük bir burjuvaziye dayanıyor. Kendilerini İsa Mesih'in geri döneceği ortama hazırlamak için seçilmiş olarak gören bu grubun inancına göre Tanrı'nın Hristiyan evangelikler ve Yahudiler için birer planı var. Yahudiler kendilerine vaat edilmiş topraklara dönerek Büyük İsrail'i kuracak ve dünyaya egemen olacaklar. Hristiyanlar bu süreçte Yahudilere destek olarak ahiretlerini kazanacaklar. Olay burada bitmiyor. Eski Ahit, Tevrat ve Zebur,
Ve Yeni Ahit'ten yani İncil'den oluşan Kitab-ı Mukaddes'e göre İsa Mesih'in yeryüzüne yeniden inebilmesi için Yahudilerin Kenan diyarı olarak da adlandırılan ve kendilerine göre Tanrı tarafından vaat edildiğini iddia ettikleri topraklarda toplanmış olması gerekiyor. Benim şimdiye kadar burada herhangi bir inanışa dil uzattığımı görmediniz. Ama neresinden tutsanız sapkınca olan bu inanışa göre Kudüs'ün güneyinde bulunan Megido Ovası'nda Hristiyanların ve Yahudilerin bir tarafta, Müslümanların diğer tarafta olduğu ordular savaşacak ve tabii ki Müslümanlar kaybedecekmiş. Sonrasında kıyamet kopacak ve İsa Mesih'e inananlar cennete yükseleceklermiş. Bu kehanet karşısında pek çok şey söylenebilir ama kitapta yazıyor kardeşim. Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostudurlar. Gayet açık. Bakın bunların hiçbirisine inanmıyor olabilirsiniz. Hiçbir din, kehanet sizin için bir şey ifade etmiyor olabilir. Ama inanmamanız insanlığınızın önüne geçmez değil mi? Hiçbir inanç, hiçbir zafer size bir gece vakti çocukların yattığı bir hastaneyi bombalayarak arkanızda yüzlerce ceset bırakmanızı söylemez değil mi? Evet, videonun en başında Biden'ın söylediği gibi. Siyonist olmak için Yahudi olmanıza gerek yok. Çünkü dininizden değil, insanlığınızdan çıkmanız gerekiyor bunları hedeflemek için. Burası, Greenwich'ten baktığınızda Orta Doğu, dünyanın kalbinin attığı yer. Burada yaşanan olayları duygusal boyutta değerlendirmeye çalışırsanız işin içinden çıkamazsınız. Biz GZT olarak yaşananları her açıdan aklı selimle konuşmaya çalışıyoruz. Ülkemizin ve bütün insanlığın selameti adına işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz ve sesimizi, sözümüzü yükseltiyoruz. Sesimiz yettiğince de konuşmaya devam edeceğiz. Her defasında aynı şeyi söylüyormuşuz gibi gelse de tekrar etmekten kaçınmayacağız. Haksızlığa isyan ederek insanlığımızı diri tutacağız. Güçten anlayana güçle cevap verebilmek için, doğru bildiğimizi konuşabilmek için işimizi en iyi şekilde yapacağız. Çocukların uyuduğu geceleri savaş basmasın diye ne yapabiliyorsak yapacağız. Hayır, romantik, duygusal bir kapanış yapmayacağım ama sevdiğimiz demirden sağanaklar altında uyurken başka bir şey konuşamazdık. Burası, haritanın neresinden baktığınıza bağlı olarak Orta Doğu. Kartların hızlıca ve her defasında yeniden dağıtılması sizi aldatmasın. Masanın başında oturanlar bu toprakların çocuklarını oyunlar oynayacakları yaşta bombalarla yüzleştirerek, gecelere savaş bastırarak oyuna hükmen mağlup başladılar. Were I a Jew, I would be a Zionist. And my father pointed out to me I did not need to be a Jew to be a Zionist. It is the best $3 billion investment we make.